Merhaba sevgili hanımlar, Örgülü Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold simli kullanacağım bugün yine. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 40 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Modelini anlattım. Bir modelimin yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl kol yaka kesimi yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle şu muhteşem çiçekli modelimin kol ve yaka kesimini yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Şimdi şöyle anlatayım. Varsayın ki hanımlar bu bizim arka, sırt, arka kol altı kesimini hep istiyorsunuz. Ben önleri anlatıyorum. Zaten arkayı anlatmaya gerek görmediğim için siz zaten onu yaparsınız diyerekten anlatmıyorum. Şimdi şöyle size anlatayım. Burada bir model kestiniz. Burada da aynı şekilde bir model. 2 model kestiniz. Aynı şekilde burada da 2 model. O şekilde keseceksiniz. Zaten karşılıklı aynı şekilde kol altı kesintisini yaparsınız. Arka olduğu zaman karşılıklı kaç model buradan kesiyorsanız buradan da aynı şekilde kesersiniz. O şekilde burada kesime devam başlarsınız. Şimdi yapacağım gibi devam edersiniz. Buraya gelince tekrar aynı şekilde kesiminizi yaparsınız ve devam edersiniz hanımlar. Şimdi şöyle trabzan yapmak istemiyorsanız da bunu bu şekilde burada bırakıp ipinizi koparıp burada devam edebilirsiniz. Ben şimdi trabzan yapmak istiyorum hanımlar. Ve burada da aynı şekilde trabzanla orada başlarsanız burada devam edersiniz. İpinizi koparıp sonra tekrar devam edersiniz. O şekilde yapacaksınız. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyorum hanımlar. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kol altı oyuntumuzu yapıyoruz. Burada zincirimizle beraber zaten 5 tane şöyle trabzanımız var. İpimi doluyorum. Şu zincirin içine giriyorum. 1, 2 tane trabzan. İpimi doluyorum. Burada sık iğnemiz var. Sık iğnemizin içine batıyoruz. Bir tane trabzan. Bakın buradaki pırpırımızın içine batıyoruz. Bir tane trabzan. Şu boşluğa batıyorum. Bir trabzan. Boşluğa battım. Trabzan. Bakın şu 3 tane zincir çekmiştik. İçine batıyoruz. Trabzan. Boşluğa batıyorum. Trabzan. Ben bir tane model yapacağım. Kol altı oyuntusu hanımlar. Şöyle. Siz devam edecekseniz aynı şekilde şöyle ipimi doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. Bir trabzan. Buradaki sık iğneye batıyorum. Trabzan. Bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Ben şimdi bunu şöyle şunu söküp buradaki benim için yeterlidir. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi zaten bizim şöyle anlatayım. Bizim şu trabzanımız olacak. Devam edeceğiz. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Şöyle bir zincir. 8, 9 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan. Şimdi bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edeceğiz. Hanımlar şöyle söylemeyi unuttum. Siz ilk kez bu videomu izliyorsanız model kurulumu videomu izlememişseniz onun linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oraya tıklayarak videomun izleyebilirsiniz. Modeli nasıl kurdum, nasıl yaptım, ne yaptım, ne ettim oradan izleyebilirsiniz. 9 tane trabzan zincir çektim. 1, 2, 3.'ye batıyorum ortaya. Şöyle bir trabzan, bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. Trabzan.
Burada yapmamız gereken 5 tane zincir. 5 tane değil, 1 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum onlar. Yaka kesimine başladım. Nasıl başladım? 5 tane değil, 2 tane zincir çekerek. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Dibindekine değil, sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Ben burada şöyle anlatayım size hanımlar. Burada zincir çekip şurada zincirimize sabitliyoruz, sonra örüyorduk. Burada onu yapmayacağım. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine girdim. 1 2 hepsini bir kapattım. Kesim yapıyoruz ya. 1 2 3 zincir. Sık iğne ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 zincir çekip tepeye sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doladım. Aynı yere girdim. 1 2 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1 2 3 tane, bakın burada 1 2 3 1 2 3 4 5 tane yapıyorum. Burada kesim olduğu için 3 tane yaptım. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yarım model yapmış olduk. Kesime devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tepeye sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 şöyle 5. fıstığımızı da yapıyoruz. Tepeye pırpır. Bakın 1 2 3 4 5. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. Ben şimdi buraya kadar örmeye devam edeyim. Buraya gelince beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Dönüşümüzü nasıl sağlayacağız onu göstereceğim size. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldim. Çiçeğimi yaptım. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum şöyle. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 5 tane trabzanımızı yaptık. Dönüşümüzü sağlayacağız. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oluyor hanımlar. Benim küçük bir parça olduğu için yakayı daha sağlıklı göstermek için zaten buranın mantığı aynı. Dediğim gibi zaten devam edecekseniz bir model daha keseceksiniz. Şöyle kol altı oyuntusu şuraya kadar gelebilirsiniz. Aynı şekilde. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Mantığımız aynı olduğu için burada şöyle küçük bir yerde göstermek istedim. Yakayı daha detaylı anlatabilmek için. Çünkü ben küçük bir parçada anlattığım için. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3.'ye batıyorum ve devam ediyorum. Burada herhangi bir uygulamamız, işlemimiz kalmadı. Her geldiğimizde burada dönüşümüzü sağlayacağız. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yakada beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yakaya geldim. Buradaki modelimi yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir ikinciye. 3 tane pırpırımız var. İkinciye batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Burada yuva yapmıyorum. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde
kesime devam etmiş oluyoruz hanımlar. Dönüyorum. Şimdi çiçeğimizi örme sırasındayız. Beş tane trabzanım var ya ördüm. Burada 1 2 3 zincir çekip şu bakın şöyle battım. Burada zaten buraya atlayarak kesim yapmış oldum. İpimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. 1 2 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi çiçeğimi örüyorum. Buradaki çiçeğim tam olarak yarım değil tam çiçek tam model örüyorum. 5 tane pırpırımız olacak. Üç zincir çekip tepeye sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın buradaki modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Burada zaten sadece dönüşümüzü sağlayıp geleceğiz. Yakaya gelince beraber yine kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar şöyle yine yakaya geldim. 9 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bir trabzan, bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. İkinci trabzan. Burada yapmamız gereken 5 tane zincir. 5 tane değil 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. İlk modelde yaptığımız gibi. Ve dönüyoruz. Dönünce kesime yine devam ediyoruz. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Alt modelde yaptığım ne yapıyorsak bütün kesimler için geçerlidir hanımlar. Bazen nadiren olabiliyor. Alt modelde ne yaptıysak aynısını devam ediyoruz. Şimdi zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buraya değil direktmen modelin içine batıyorum. Şöyle bir iki seferde kapatıyorum. 3 zincir dibine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 yine buraya 3 tane şöyle minik fıstığımı yapıyorum. Tepelerine pırpır çiçeğimi şöyle 1 2 3 buradaki zincirin altına giriyorum sık iğne. Bakın burada da aynı şekilde yapmıştık ve aynı şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi yine öreceğim. Yakaya gelene kadar yakaya gelince beraber devam edeceğiz kesime. Evet hanımlar yaka kesimine geldim. Buradaki modelimiz tam olduğu için şöyle yuvasını yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ipimi doluyorum. Bir ikinciye. Bir atlıyorum. Burada 3 tane pırpırımız var. İçine batıyorum. Bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın buradaki şu sıradayız. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bu şekilde ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz hanımlar. Ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum.
Zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. 5'ini ördük. 1, 2, 3 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum hanımlar. Buradaki trabzanı zaten atlıyoruz. Ve kesim yapmış olduk. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tepeye sık iğne ile sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum hanımlar. Şimdi örmeye devam edeyim. Yakayı gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, yine yaka kesimine geldik. Modelimi ördüm. 1, 2 zincir. 5 değil 2. İpimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Yine kendini tekrarlayan bir sıra ve kesim hanımlar. Bakın, burada yaptığımız aynı işlemin aynısını ipimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. 1, 2, 3 zincir tepeye sık iğne. 1, 2, 1, 2, 3 zincir tepeye sık iğne. Yine burada 3 tane şöyle tomurcuk yapıyoruz. Çiçeğimizin. 5 değil 3 yapıyoruz. Ve zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bir sonraki sırada da zaten şu trabzanımızı yapacağız. Onları yapıp bitiriyorum ve geliyorum hanımlar. Evet, yine yaka kısmına geldik. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ipimi doluyorum. Bir, ikinci ortadaki pırpırın içine şöyle bir tane trabzan ipimi doluyorum ve kenar örüyorum. Bu şekilde kesimimizi de bitirmiş oluyoruz hanımlar. Şimdi zaten 2 tane modelim kaldı. Artık normal bir şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle onu da göstereyim size. Bu sıramı da tamamlayıp videomu bitireceğim. Nasıl devam edeceğinizi. Şöyle kenar trabzanımız 5 tane. 1, 2, 3 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ipimi doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. Ve çiçeğimi örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceksiniz hanımlar. Artık kesimimiz bitti. Bu şekilde 2 modelimiz kaldı. Onu devam edeceksiniz. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle sıramı bitirdim. Bu şekilde yaka kesimimiz gerçekten çok güzel. Çok düzgün bir şekilde bir yakamız kesimimiz oldu. Kol altı kesimimiz de aynı şekilde. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Hanımlar, siz sağ sol diyorsunuz. Hep istiyorsunuz. Bu bizim sağ tarafımız olacak. Burası modelimizin arka yüzü. Sağ ön oluyor. Sol önü de
Şöyle bunu koyarsınız karşısına, ön yüzleri birbirine bakacak şekilde, o şekilde kesimlerinizi yaptığınız zaman sağınızı solunuzu çok kolay bir şekilde bulabileceksiniz hanımlar. Hep soruyorsunuz işte sağ kestiniz, solu kestiniz, biz nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz şu yakayı. Bu şekilde şöyle öbürünü de bu tarafa koyarsınız. Yaka kesimi zaten buraya gelecek ve kol altı da buraya geleceği için eşit bir şekilde, düzgün bir şekilde kesimlerinizi yaparsınız. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.